Herkese merhabalar. Bu haftanın konu başlığı, bu hafta okuduğum bir kitaptan olacak. Dr. David Hawkins'in frekanslar üzerine yazdığı bir kitap. Güce Karşı Kuvvet ve orada bir cümle vardı. Bükülmeyi öğrenemeyenler kırılmaya mahkumdur. Bence bu cümle içerisinde çok kıymetli bir anlam var. Ben değil, biz demek üzerine. Peki neden bu şekilde bir çözümleme yapıyorum? Buradaki bükülmeyi öğrenmekten kasıt bir aciziyet değil değerli arkadaşlar. Benin ötesindeki biz halinin her şeyin birbiri üzerinde vazifeli olması ve birbirini yukarıya doğru yükseltmesi adına bir akışta olmamızla ilgili. Hiç düşündünüz mü? Neden mutlu değiliz? Bu son yayın serilerimde hep bu şekilde yayın içeriğini oluşturmaya çalışıyorum. Sizi daha fazla düşünmeye sevk ettirmek için. Neden mutlu değiliz? Neden daima kendimizi güvenli alanda tutma ile ilgili bir çaba içerisindeyiz? Neden konfor alanımız içerisinden çıkmak bizi korku ve endişe içerisine sürüklüyor? İşte buradaki bükülmek aslında insanın hayatıyla ilgili ne kadar esneyebileceğiyle ilgili bir bilgi içeriyor. Hep diyoruz ya, bizler enerjiyiz ve bu dünyadaki varlığımızın sebebi aslında bu enerjiyi yönetmek, bu enerjiyi varlığımızda aktive etmek, işte boyutlar arası bilincin yükselişini sağlamak. Peki bu enerjiyi varlığımızda yönetebilmek için enerjiyle olan uyumumuzu nasıl sağlayacağız? Kişilerle olan ilişkilerle sevgili arkadaşlar. Bu size çok ironik gelmiş olabilir ama buradaki durum yayının başında da söylediğim gibi bir acizlik üzerine değil, yüksek bir farkındalık üzerine kişilerle olan ilişkileri kastediyorum. Bu ilişkileri çözümlerken öncelikle her yayınımda altını çizmekten sıkılmadığım ve size aktarma ile ilgili hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim ışık karanlık kavramını, yani iyi kötü, doğru yanlış dualitesini bu işin paydası yapmamız lazım. Karanlık olmadan ışığın ne olduğunu bilemeyiz sevgili arkadaşlar. Yani karanlık aslında ışık kadar bizim yoldaşımız. Ancak biz mutlu olamama halini ve hayatımızdaki akışta karanlıktan çıkarsak güvensiz bir alana kendimizi sanki götürüyormuşuz gibi bir durum var her zaman bilincimizde. Hep en güvenli halde duralım. Her zaman riskten uzak kalalım. Daima en az zarar göreceğimiz şekilde hal ve hareketler içerisinde bulunalım. Ama Şems'in çok güzel bir sözü var sevgili arkadaşlar. Hayatım alt üst olur diye üzülme. Nereden biliyorsun altının üstünden daha hayırlı olmayacağını diyor üstad. Yani buradaki aslında bükülmek, evrensel işleyişin, ruhsal tekamülün, Allah'la olan ilişkimizin bu genel olan ahenge uyumlu olmak demek. Direnirsek kırılacağız demek. Biz evrensel akıştaki ruhsal yolculuğumuzun bize getirdiklerine direndikçe, katı bir duruş sergiledikçe, mutlu olma illüzyonuna kendimizi mahkum ettiğimiz sürece sistem bizi bunun dışarısına çıkartmak için daima odunu sırtımızda kırmaya devam edecek, tabiri caizse. İşte bu sebeple mutlu olma hali aslında bir bilinç halidir. Standartlar veya maddi kazanımlarla ilgili değil. Bunu hepimiz hayatımızda yaşıyoruzdur. Çok mutlu bir anımızı doya doya yaşamak yerine
o mutlu anın bitişine odaklanırız. Bakın tekrar ediyorum. Çok mutlu olduğumuz bir an veya çok mutlu olduğumuz bir ortam içerisinde o enerjinin keyfini çıkartmak yerine, o enerjiyle mutlu olmak yerine onun biteceği anı odaklanarak mutlu olan halimizi mutsuzluğa dönüştürürüz. Bakın buradaki katı ve esnek olmayan halimiz aslında bizim ruhsal yolculuğumuza bir set çekiyor. Bakın bu çok önemli bir farkındalık değerli arkadaşlar. Buradaki bükülmeyi öğrenmeyenler kırılmaya mahkumdurdan kasıt aslında ruhsal tebliğlerden de devamlı aldığımız bilgilerin ana temel bilgisini oluşturuyor. Ve öğreti şunu söylüyor. Siz değişime ve yükselişe direndiğiniz sürece, yani evrensel akıştaki yürüyüşünüzde esnek olmadığınız sürece sistem sizi esnetme ile ilgili devamlı deneyimleri önünüze getirecek. Yani karanlık olmadan ışığı algılayamıyorsak, ışığı algılayana kadar karanlık bizim üzerimizdeki vazifesini yapmaya devam edecek. Ve yine ruhsal tebliğlerde şu bilgiyi veriyorlar. Karanlık ne kadar vazifeliyse ışık da o kadar vazifeli. Ve ne ışığa zararımız dokunacak ne karanlığa zararımız dokunacak. Bakın bu çok önemli bir bilgi sevgili arkadaşlar. Ve arkasından da şu bilgiyi paylaşıyorlar. Işık kavramı ruhun ana varlığıdır, ana yolculuğudur. Karanlıksa yalnızca illüzyondur ve ışığa yönlendirme vazifesinden başka bir şey değildir. İşte günümüzdeki bakış açısının yanlış olma hali, bunu dualitik bir sebeple söylemiyorum. Sadece doğru Türkçe ile bunu anlatabilme noktasında yanlış terimini kullanıyorum. Yanlış durumu şununla alakalı. İnsanlar daima kötü ve negatif olana odaklanıyorlar, lanetliyorlar ve bununla ilgili en yüksek tepkiyi veriyorlar. Doğru ve güzel olana odaklanma ve yaşamak çok kısa sürerken yanlış ve negatif olanla ilgili bağımız her zaman çok daha fazla vaktimizi alıyor. Bunu hayatınızda bir düşünürseniz bana koşulsuz bir şekilde hak vereceğinizi biliyorum. Hal böyleyken odaklandığımız yerin aslında bize bükülmeyi öğretecek yer, esnek olmayı öğretecek yer olacağı bilgisinde hal ve olaylara yaklaşmak lazım. Yani karanlık bir olayla karşılaştığımızda veya negatif bir olayla yaklaştığımızda bizim üzerimizdeki vazifesinin aslında bizi esnetmek ve bizim zaten bu dünyadaki varlığımızın esnemeyi öğrenmek üzerine enerjiyle uyumlanmayı, enerjiyi yönetmeyi, evrensel ahenkle rezonanslı bir şekilde ruhsal tekamülümüzü yaşayabilme motivasyonunu bize kazandırması olduğunu anlayacağız. Ama hep konuştuğumuz bilgi. Bakın günümüze veya yakın geçmiş tarihimize veya uzak geçmiş tarihimize. İnsanın odağı maalesef ki daima negatif olmuştur. Ve bütün çabası sebepleri değiştirmek olması gerekirken sonuçları değiştirmeye hep çabalamıştır. Ve bunun için gerçek anlamda gelişememiştir. Daha önceki yayınlarımda da örneğimi vermiştim. Kabile dönemlerinde mızrak atıyorduk, şu anda da füze atıyoruz. Sadece o dönemde mahrem yerimizi yaprakla kapatıp üzerimiz çıplaktı. Şu anda da gömlekli, kravatlı, ceketli bir şekilde imajımız karşılık buluyor. Bakış açısında hiçbir değişiklik yok. Yani zihnimiz devamlı negatifle uğraştığı için bükülmeyi, esnemeyi, ahenk içerisinde var olmayı öğrenemiyoruz değerli arkadaşlar. Asıl ruhsal varlığımıza yönelmeyi ve Allah bilinciyle birlikte olma halini buradan başlayarak
hayatımızda esnemeyi, insanların kusurlarıyla çok fazla ilgilenmemeyi, hal ve olaylara negatif tarafından değil de negatif gibi gözüken o karanlığın bize ışığın neresini acaba işaret ediyor farkındalığıyla yorumlayarak cevap vermek. Asıl ruhun ihtiyacı olan tekamül noktasında yürüdüğü yolu kolaylaştıracak olan bu. Biraz vazgeçmemiz lazım insanlarla olan çatışmamıza sebebiyet verecek kusurlarla ilgilenmekten. İnsanlarla olan zıt kutuplu olma durumundan ziyade ortak paydada hangi konularda olabileceğimizi analiz etmeliyiz. Ama insan tartışmaktan o kadar çok besleniyor ki, tartışma adı altında o kadar katı bir duruş sergiliyor ki, eninde sonunda karşısına çıkan olaylar onu kırmak zorunda bırakıyor. Çünkü tekamül hiçbir zaman geriye gitmez sevgili arkadaşlar. Hal böyleyken esnek olmak, aciz olmak demek değildir. Evrensel ahenge teslim olmak demek, insanın güçsüz olması demek değildir. Tam aksine yıllardır değişmeyen örnek, damlanın okyanusa karışarak okyanusun bütün gücüne vakıf olması ve okyanusun bütün gücünü kendi gücü gibi kullanması demektir. İşte bu sebeple mutsuzuz. İşte bu sebeple anın tadını çıkaramıyoruz. İşte bu sebeple şimdi de olamıyoruz. İşte bu sebeple insanlarla olan ilişkilerimizde esnek olabilme motivasyonu yerine daima çatışma motivasyonunu arkamıza alıp maalesef kırılma anına davetiye çıkarıyoruz. İşte arkadaşlar, esnek olmayı hayatımızda bir yoldaş yapmalıyız. Işık varlığı olmak, ışık işçisi olmak demek budur. Çatışarak değil, dövüşerek değil, esnek olarak. Bırakın insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü. Siz esnek olun, frekansınızı yükseltin. Hal ve olaylara bakış açınızda daima evrensel ahengin bir parçası olarak varlığınızın damla halini okyanusa karışmış ve okyanusun, yani Allah bilgisinin, ruhsal ışığın ve ateşin varlığınızda ışıl ışıl parladığının farkındalığında o esnekliği yaşayın. O ahengin dışına çıkmayın. Yine söylüyorum, ışık hakikattir. Karanlık sadece bu hakikatin farkındalığını yaratacak illüzyon olan bir vazifelidir. Negatif sadece vazifeli, gerçek değil. Asıl illüzyon ve Matrix sistemi içerisinde de illüzyon olan karanlık taraftır. Işık tarafı değil, ışık tarafı hakikatin ta kendisidir. Öz varlığımızdır. Tanrısal parçamızdır. İşte vazife bilinci, karanlığın payda olması ve pay kısmını desteklemesi işte burada. Onun için mutlu olma halinizde esnek olun. Şefkatli olma halinizde esnek olun. Paylaşımcı olma halinizde esnek olun. Bırakın katı bir duruşla güçlü olma uğruna hayatı kaçırmayı. Güçlü olma uğruna kırılmanın davetiyesini çıkartmayın. Evet sevgili arkadaşlar, yayının başında da söylediğim gibi Doktor David Hawkins'in Güce Karşı Kuvvet kitabından bükülmeyi öğrenemeyenler kırılmaya mahkumdur. Bu cümle bana çok bilgi kazandırdı. Kitabı da tavsiye ediyorum. Ve bende yarattığı ilhamı sizlerle paylaşmak istedim. Bu haftalıkta yayınımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya tekrardan görüşmek üzere. Sevgiler diliyorum. Okumaktan vazgeçmeyin, araştırmaktan vazgeçmeyin, esnek olmaktan ve hayatı bir bütün olarak yaşamaktan asla vazgeçmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.